büyükannesinin eski ahşap evinin en tepesinde gıcırdayan merdivenlerin ulaştığı tozlu bir tavan arası vardı. Burası Lina adında hayal gücü okyanuslar kadar geniş bir kız çocuğunun hem en sevdiği hem de en çok korktuğu yerdi. Lina gündüzleri bu tavan arasını bir krallığa, bir uzay gemisine veya gizli bir hazine adasına çevirirdi. Ama güneş batıp da her şey gölgelerin ardına saklandığında Lina'nın hayal gücü ona oyunlar oynamaya başlardı. Lina'nın en büyük korkusu karanlık değildi. Onun korkusu karanlığın içinde dans eden gölgelerdi. Işık odaya vurduğunda duvarda beliren şekiller onun gözünde canavarlara dönüşürdü. Eski sallanan sandalye kamburunu çıkarmış, onu bekleyen bir dev olurdu. Duvardaki eski bir palto kolları açık bir hayalete, üst üste yığılmış kutular ise her an üzerine yıkılacakmış gibi duran eğri bir kuleye benzerdi. Bu yüzden Lina akşamları tavan arasına çıkmaktan hep çekinirdi. Fırtınalı bir gecede rüzgar evin pencerelerini uğuldayarak döverken Lina yatağında uyumaya çalışıyordu. Tam o sırada tavan arasından gelen hafif bir tıkırtı duydu. Merakı korkusuna baskın geldi. Elindeki minicik feneri yaktı ve sessizce gıcırdayan merdivenleri tırmanmaya başladı. Tavan arasına vardığında fenerinin zayıf ışığıyla etrafı taradı. Gölgeler hemen duvarlarda dans etmeye başladı. Lina'nın kalbi korkuyla hızla çarpıyordu. Tam geri dönecekken odanın köşesindeki kırık pencereden içeri süzülen neredeyse görünmez minicik pırıl pırıl bir şey fark etti. Bu kanatları yorulmuş, ışığı zayıflamış, kaybolmuş bir ışık perisiydi. Adı Işıl'dı. Yıldız bahçesindeki evine dönerken fırtınaya yakalanmıştı. Işığı o kadar azalmıştı ki sabah olmadan ailesini bulamazsa tamamen sönebilirdi. Işıl tavan arasındaki loşlukta titreyerek etrafına bakındı. Lina'nın fenerinin yarattığı büyük, hareketli gölgeler onu çok korkutmuştu. Umutla Lina'ya doğru uçtu. "Merhaba," diye fısıldadı yorgun bir sesle. "Lütfen bana yardım et. Ben kayboldum. Buradan çıkıp evime giden yolu bulmalıyım ama ışığım yetmiyor ve bu gölgeler çok korkunçlar." Lina, minik ışık perisinin çaresizliğini görünce kalbinin sızladığını hissetti. Ona yardım etmek istedi. Ama yardım etmek, tavan arasının diğer ucundaki pencereye kadar en büyük korkularının arasından geçmek demekti. Bir an tereddüt etti. Feneri tutan eli titredi. Ama Işıl'ın sönmek üzere olan umut dolu bakışlarını görünce içinde daha önce hiç hissetmediği bir şey uyandı. Cesaretin ilk kıvılcımı. "Korkma," dedi kendi sesindeki titrekliğe şaşırarak. "Sana yolu göstereceğim." Derin bir nefes aldı ve fenerini önündeki yola doğru tuttu. Ama eli o kadar titriyordu ki ışık hüzmesi duvarda dans ediyordu. Bu da gölgeleri daha canlı ve daha korkutucu hale getiriyordu. İşte oradaydı. Sallanan sandalyenin gölgesi bir canavar gibi onlara doğru sallanıyordu. Lina korkudan bir adım geri çekildi. Işıl onun korkusunu anladı. "Hayır, geri gitme," diye fısıldadı yorgun bir sesle. "Feneri korkuyla sallama, onu sabit tut. Işığın ne kadar kararlı olursa gölgeler o kadar sakinleşir. Şimdi yavaşça ona doğru yaklaşalım." Bu fikir Lina'ya imkansız gibi geldi. Canavara doğru yaklaşmak mı? Ama Işıl'ın ona güvenen bakışları ona güç verdi. Feneri iki eliyle sımsıkı tuttu. Titremesini durdurmaya çalıştı ve yavaşça sallanan sandalyeye doğru ilerledi. Ve o an sihirli bir şey oldu.
Onlar yaklaştıkça duvardaki o devasa canavar gölgesi küçüldü ve sonunda duvarda sadece sıradan bir sallanan sandalye gölgesi kaldı. Şaşkındı Lina. Demek ki gölgeler onlardan uzaklaştıkça büyüyor, onlara yaklaştıkça küçülüyormuş. Bu ilk dersten cesaret aldılar ve yollarına devam ettiler. Bir sonraki engelleri duvarda asılı duran eski bir paltonun gölgesiydi. Fenerin titrek ışığında kolları açık bir hayalete benziyordu. Lina, "Etrafından dolanalım, bize dokunacak," dedi korkuyla. Işıl, "Bilinmeyenden kaçarsan o seni hep korkutur. Ama ışığını doğrudan ona tutarsan ne olduğunu anlarsın. Bilinmeyeni aydınlat." Lina Işıl'ın sözlerini dinledi. Fenerini doğrudan o korkunç gölgeye odakladı. Işığı değer değmez korkunç hayaletin aslında büyük babasının eskimiş duvarda asılı duran paltosu olduğunu gördü. O kadar da korkutucu değildi. Artık Lina gölgelerin sırrını çözmeye başlamıştı. Onlar nesnelerin kendileri değildi. Onlar sadece ışığın anlattığı hikayelerdi. Ve hikayeyi anlatan, ışığı tutan el korkuyla titrerse hikaye de korkunç olurdu. Sonunda tavan arasındaki küçük yuvarlak pencereye ulaştılar. Işıl'ın çıkabileceği tek yol burasıydı. Ama pencerenin demir mandalı duvara öyle bir gölge düşürüyordu ki sanki yolu koruyan sivri dişli dev bir ağız gibi. Bu Lina'nın son ve en büyük sınavıydı. Bir an duraksadı. Kalbi yine hızla çarpmaya başladı. Ama sonra yanında duran, ona güvenen minik ışık perisine baktı. Artık kendi korkusu için değil, arkadaşına yol göstermek için cesur olması gerektiğini biliyordu. Ve o an fenerini hayatında hiç tutmadığı kadar sağlam, hiç olmadığı kadar kararlı ve hiç olmadığı kadar cesur bir şekilde tuttu. Fenerin ışığı, tavan arasını gündüz gibi aydınlatan sıcak ve güçlü bir güneşe dönüştü. O parlak ve kararlı ışıkta duvardaki o korkunç canavar ağzı anında yok oldu. Geriye sadece basit, demir bir pencere mandalının gölgesi kaldı. Yol açıldı. Işıl minnetle ona baktı. "Teşekkür ederim cesur kız," dedi. Ve son gücüyle pencereden dışarı süzülerek ait olduğu yıldız bahçesine doğru parlayan bir nokta olarak gözden kayboldu. Lina tavan arasında tekrar yalnız kalmıştı. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Etrafına baktı. Sallanan sandalye sadece bir sandalyeydi. Palto sadece bir paltoydu. Fenerini gururla gezdirdi. Gölgeler tekrar duvarlarda dans etmeye başladı. Ama Lina artık onlardan korkmuyordu. Gülümseyerek onları izledi. Onlar canavar değildi. Onlar sadece kendi ışığı tuttuğu için var olan sessiz dans arkadaşlarıydı. Küçük Lina o gece anladı ki cesaret korkmamak değildi. Cesaret korktuğun halde esasında diğer birisinin sana ihtiyacı olduğunda elindeki ışığı yakmayı ve kararlılıkla ileri doğru bir adım atmayı seçmekti. Ve o günden sonra Lina tavan arasının karanlığından hiç korkmadı. Çünkü artık biliyordu ki karanlığın olduğu bir yerde en büyük ışık kendi kalbindeki cesaretti.